Ama bir tane stop boncuğu takarak işime başlıyorum. 4 tane 8-0 boncuk aldım. Arkaya ilerletiyorum. Hepsinin içinden bir kez daha geçiyorum. Bir tane ilerliyorum. 3 tane 8-0 boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazlıyorum. Bir tur içinden geçiyorum. İğneme 6 milim boncuk, 6 tane 11-0 boncuk aldım. Aşağıya indiriyorum. Ve 6 milim boncuğumun içinden tekrar geçiyorum. Şöyle çeviriyorum. 6 tane daha boncuk alıyorum. Tekrar aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum. Bir tane 8-0 boncuk alıyorum ve sağ taraftaki boncuklarımdan aşağıya doğru iniyorum. Üç boncuk daha ilerliyorum. Alttaki 8-0 boncuğumdan geçiyorum. Çeviriyorum ve yukarıya kadar diğer boncuklarımın içinden de geçiyorum. Ve 8-0 boncuğumdan çıkıyorum. Üç tane 8-0 boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazlıyorum.
Bir tur içinden geçiyorum. Altı milim boncuk, 6 tane de 11.0 boncuk aldım. Aşağıya indiriyorum. Altı milim boncuğumun altından geçerek çaprazlıyorum. İşimi şöyle çeviriyorum. 6 tane 11.0 boncuk aldım. Tekrar alttan girerek boncuğumu çaprazlıyorum. Şöyle elimizle de iyice sıkıştıralım ki boşluk oluşmasın. Bir tane 8.0 boncuk aldım. Sağ taraftaki boncuklarımdan aşağıya doğru iniyorum. Burada da bir tur atıyoruz içinden. 2 boncuk ve 8.0 boncuğumu da geçiyorum. Daha sonra yukarıya kadar devam ediyorum. Üç tane 8.0 boncuk aldım ve bu boncuğumu çaprazlıyorum. Bir tur içinden geçiyorum. Evet, işiniz bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar devam edecek. Evet, ben işimi istediğim uzunluğa gelinceye kadar yaptım. Son kısmına da aynı başladığımız taraf gibi son kısmını da bitirdim. 30 tane boncuk çalıştım. Misinama yine bir tane stop boncuğu takıyorum. Tam ortadaki 2 tane boncuğa yeni desenimi kuracağım. 14 sağ tarafta, 14 sol tarafta boncuğumuz kalacak. Ve şöyle tam şu üst kısımdan giriş yapıyorum. Stop boncuğumun arkasında bir miktar bıraktım. Bununla da işim bittikten sonra boncuklarımın içinden geçip düğüm atmak için kullanacağım. İşimi şöyle çeviriyorum. 3 boncuk daha ilerliyorum. Bir boncuk geçmiştim. Bir 3 boncuk daha ilerliyorum. Bu uçta 2 tane boncuğum kaldı. 3 tane 11.0 boncuk, 4 tane 8.0 boncuk aldım. Aşağıya indiriyorum. 8.0 boncuklarımın en altındakinden geçiyorum. Ve buraya dörtlü bir grup oluşturmuş oldum. Bir tur daha içinden döneceğim. Ve en uçtaki boncuktan çıkıyorum. 16 tane boncuk alıyorum.
ve bu boncuğumu çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum. Beş tane boncuk ilerliyorum. Altı milim boncuğumu alıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 boncuk geçiyorum ve sol taraftaki 5 boncuktan da ilerliyorum. Boncuğumu şu şekilde yuvasına oturttum. Şimdi bir tur daha içinden geçeceğim. Ve işimi şimdi şöyle çeviriyorum. Ve 2 boncuk ilerliyorum. Üç tane boncuk alıyorum ve diğer taraftaki boncuğumun baştaki 1-2 boncuğunu atlayıp diğer boncuklarından ilerliyorum. Tam ortaya gelen kısma şöyle bir model uygulamış olduk. Boncuklarımın içinden şöyle geçiyorum. Ve aşağı bakan boncuğumdan çıkıyorum. İşimi şöyle çeviriyorum. Altı milim boncuk, 6 tane boncuk aldım. Aşağıya indirdim. Altından çaprazlıyorum. Altı tane daha boncuk aldım. Tekrar aşağıdan yukarıya çaprazlıyorum. Bir tane 8-0 boncuk aldım. Sağ taraftaki boncuklarımdan aşağı doğru geliyorum. Boncuklarımın içinden devam ediyorum. En uçtaki 8-0 boncuğumdan çıktım. 3 tane boncuk aldım ve bu boncuğumu çaprazladım. Şu şekilde oturttum.
Bir kez daha uç boncuklarımdan geçiyorum. Ve buradan da yukarıya doğru devam ediyorum. Bu modelimin aynısını şimdi buraya da uygulayacağım. Yukarıya doğru istediğiniz kadar, daha sonra da bu tarafa istediğiniz kadar bu modeli uygulayabilirsiniz. Çok yukarılara uygulamayacağım. Sadece orta kısmına gelen sağda solda 3 ya da 4 tane olabilir. Bakacağım şimdi. Duruşuna bakacağım şimdi yaptıktan sonra kaç tanesi hoşuma giderse o ölçüde yapacağım ve size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kolyemizi tamamladım. Orta modelimizden sonra sağ tarafa 5 tane, sol tarafa 5 tane aynı modeli uyguladım. Benim kolyemin bitmişi yaklaşık 40 santim oldu. Ama siz daha uzun olsun istiyorsanız ölçüsünü uzatabilirsiniz. Ve bu etrafa yaptığım 5 yerine 7'li yapabilirsiniz. 9'lu yapabilirsiniz yukarıya kadar. Çok yukarılara gelmesini istemiyorum. Çünkü yukarıya geldiği zaman uçlardaki örnekler geriye dönüyor. O yüzden tam böyle gerdan kısmına gelmesine dikkat edin. Bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.